Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri üstünlüğüne karşı finansal bir maliyet ödeterek müzakere masasına Amerika Birleşik Devletleri'ni tekrar getirmek istemektedir. İnce ayarlanmış, hassas istihbaratla yapılmış saldırılar olduğu ortada. Tamamen Netanyahu'nun siyasi ihbal kaygılarıyla hazırlanmış olan bu saldırısı için bu ülkelerin ben ortak bir şekilde askeri bir müdahale, askeri bir cevap verebileceklerini düşünmediğimi ifade etmek isterim. Gazete Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün konuğum gazeteci yazar Hüsamettin Aslan. Kendisiyle İran, İsrail, Amerika ekseninde gelişen son savaşı konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Hüsamettin Hocam, İran'ın amacı ve planı nedir? İran'ın amacı Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in elde etmiş olduğu hava üstünlüğü ve istihbarat başarısını sahada büyük oranda zamana yayarak özellikle petrol fiyatlarını arttırıp bunu Avrupa Birliği Körfez üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne finansal bir maliyet ödetmenin peşinde. Zira biliyorsunuz 8 ayda iki tane Genelkurmay Başkanı'nı kaybetti. Ülkenin adeta onuru ayakları altına alındığı gibi son saldırıda da dini lider ve ordunun başkomutanı Ali Hamene'ye yönelik yapılan suikastla birlikte rejim kendi içerisinde psikolojik anlamda büyük bir çöküntü içerisinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri üstünlüğüne karşı finansal bir maliyet ödeterek müzakere masasına Amerika Birleşik Devletleri'ni tekrar getirmek istemektedir. Hocam, Körfez'de çok sayıda ekonomik konuma füze atışları ve drone atışları Evet. yapıldı. Bunun amacı neydi peki? Amerika Birleşik Devletleri özellikle istihbarat anlamında son 8 ayda 2 tane büyük saldırıyla adeta İran rejimini dediğim gibi uluslararası kamuoyunda da karizmasını çizdirdi. Dolayısıyla İran istihbarat anlamında 8 ay içerisinde büyük bir ders aldığını görmüyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e karşılık verme konusunda ciddi bir kapasite arttırdığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda özellikle Körfez'de 7-8 tane ülke yapmış olduğu saldırıların hepsinin kendi içerisinde temel bir motivasyonu söz konusu. Küresel finans ve ticaret merkezlerinin Körfez'deki omurgası kırdı. Dolayısıyla Bahreyn'de yapmış olduğu saldırı uluslararası denizcilik piyasasında sigorta anlamında denizcilik ve gemi sigortaları anlamında ciddi bir maliyet üretmesine neden oldu. Dolayısıyla böyle bir merkezi hedefledi. Abu Dhabi ve Dubai'ye yapmış olduğu saldırı Dubai Havalimanı hem NATO hem İsrail hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle istihbarat ve askerlerin yoğun kullandığı bir ikmal merkezi olduğu gibi önemli bir askeri lojistik merkezi. Bunun dışında Abu Dhabi'deki merkezler ve diğer Körfez'deki noktalar özellikle Bahreyn ve Katar'da denizcilik konusunda yakıt ikmallerinin yapıldığı noktada vurduğunu görüyoruz. Dolayısıyla İran büyük oranda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in lojistik damarlarını kestiğini, bu noktada da enerji temelli ve bankacılık ve finans merkezlerini hedef aldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla İran büyük oranda savaşı uzatmanın peşinde. Çünkü bunun finansal maliyetinin ancak Amerika Birleşik Devletleri böylece durdurabileceğini düşünüyor. Nitekim Donald Trump da son yapmış olduğu basın toplantısı oldukça gergin. Savaşın 4 hafta daha uzatabileceğine dair bir açıklama yapıyor olsa da mesele savaşın 4 hafta uzatılması değil, bunun Amerika Birleşik Devletleri'ne yaratacağı finansal maliyet. Toparlayacak olursak İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik bir istihbarat ve hava saldırısı üzerine gelişen başarısı İran'ın vermiş olduğu misillemeyle büyük bir hesap hatasına dönüştüğünü söyleyebiliriz. Bu bağlamda çatışmaların ya diğer bir ifadeyle savaşın hem mekanı değişti, alanı çok genişledi. Hem de bunun süresinin uzaması Amerika Birleşik Devletleri'ne ve İsrail'e yoğun bir finansal maliyet getirdiği gibi öngörülemeyen siyasal sonuçları da beraberine getirdiğini söyleyebiliriz. Hocam, 2025 yılında yaşanan 12 gün savaşından farkı ne şu anki gelişmelerin? Birincisi İran enerji ve lojistik hatlarını vurdu. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin istese gemilerini vurabilir, savaş uçaklarını vurabilir, savaş gemilerini vurabilir ve çok daha önemli üslerini vurabilir. Mesela Ürdün'de F-35, F-22'nin olduğu üssü halen vurmuş değil. Halen İsrail'in 3 tane önemli limanını vurmuş değil. Hayfa limanının yakınlarına saldırıda bulundu ama liman halen çalışmaya devam ediyor. Dolayısıyla İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yoğun bir hava üstünlüğü ve istihbarat üstünlüğünü teslim edelim. Dolayısıyla İran 2025'teki saldırıdan farklı olarak bu sefer enerji ve lojistik hatlarını hedefliyor. Diğer anlamda da Körfez'deki küresel finans ve ticaret noktalarını ve merkezlerin hedeflerini söyleyebiliriz. Az önce bahsettiğimiz gibi Dubai'nin vurulması, Bahreyn'in vurulması
temel motivasyon dolayısıyla Bahreyn'de yapılan saldırı deniz taşımacılığı ve deniz sigortacılığı hedeflerini, Dubai'ye yapılan saldırının bankacılık ve önemli para transferleri merkezi olması sebebiyle adeta Hong Kong, New York, Londra ve Körfez'de buna karşılık gelen Dubai merkezinin hedeflenmesi büyük oranda Amerika Birleşik Devletleri'ne finansal anlamda karşılık verme olarak 2025'ten ayrıldığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda İran 2025'ten farklı olarak 7-8 tane Körfez ülkesine saldırıda bulunarak Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlerini hedeflediğini söylüyor. Nitekim yapılan saldırılarda bu şekilde Bahreyn'de 5. filoyu vurdu ama temel motivasyon 5. filoyu vurmadan önce dünya denizcilik ve gemi sigortacılığını hedef aldığını biliyoruz. Dubai'yi vuruyor. Oradaki 2 tane hava üssü ve deniz üssünü vuruyor ama perde arkasında Dubai'deki kapital sistemi sekteye uğrattığını güçlü bir şekilde söyleyebiliriz. Bu bağlamda 2025'te ayıran temel özelliklerden biri de İran gerginliğin, o sınırlı gerginliğin ölçeğini büyüttü ve kıta Avrupası diyebileceğimiz Güney Kıbrıs'a da saldırı gerçekleşti. Güney Kıbrıs'taki hem kara para hem de o para transferlerinin yoğun yaşadığı o para cennetinde adeta sekteye uğratarak İsrail, Kıbrıs, Avrupa Birliği hattında da kesilmesine yol açtı. Diğer askeri anlamda da biliyorsunuz Kıbrıs, İsrail'in uçaklarının tatbikat yaptığı, İsrail askerlerinin bulunduğu bir nokta olması sebebiyle Kıbrıs ölçeği hem finans hem de askeri noktada İsrail'e büyük bir gözdağı verilen lokasyon olarak 2025'ten ayrılan temel motivasyon olduğunu söylememiz gerekiyor. Hocam artık daha cerrahi yani daha nokta atışı yapılan isabetler mi görüyoruz? Kesinlikle öyle görüyoruz. Mesela İran Dubai'de vurmuş olduğu o rezistans oteller TİE'nin irtibat üssünü vurdu. Dışarıdan bakıldığında herkes bir otelin ya da bir ülkeye yapılan saldırı olarak lanse edilse, nitekim oradaki halk da öyle konuyu irdelemiyor. Yapılan saldırılarda bölge ülkelerinde halkın selfie çekerek kameralarla adeta bir eğlence, sanki bir sinema filmi izler gibi konuya yaklaştığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda vurulan binalarda TİE'nin irtibat üssü olduğunu, yine Bahreyn'de küresel anlamda İsrail ve Amerikan istihbaratının veri toplama ve veri analiz merkezlerini vurduğunu, bu bağlamda büyük oranda enerji ve lojistik hatlarının kesilmeye yönelik adımlar olduğunu söylememiz gerekiyor. İnce ayarlanmış, hassas istihbaratla yapılmış saldırılar olduğu ortada. Bu bağlamda işte biz sınırlı gerginlik diye atfettiğimiz nokta bu. İran istese savaş gemilerini vurabilir, vurmuyor. İran istese uçak gemisini vurabilir, vurmuyor. İran istese savaş uçaklarını vurabilir, vurmuyor. Mesela Katar'da büyük bir Amerikan üssü var, gidip üssü vurmadı. Ama gidip Katar'daki İsrail Mossad'ın irtibat ofisini vuruyor, CIA'nin irtibat ofisini vuruyor ya da savaş gemilerinin yakıt ikmal yaptığı Abu Dhabi'deki limanı vuruyor. Dolayısıyla bu bağlamda İran'da ölçeği büyütmüyor ama çok net bir şekilde Amerikan savaş ünitesinin lojistik hattını kesiyor. Bunu yaparken de kapital bir baskı getiriyor. Yani dünya para transferleri ve yatırım merkezlerinden biri olan Dubai Havalimanı'nı kapatmak sadece İsrail, Amerikan asker ve istihbaratçıların geçiş zorluğu yaratmıyor. Para transferleri ve ekonomik anlamda tedirginliğe de yol açıyor. Bu bağlamda Hürmüz Boğazı kapatılmış bir boğaz olarak lanse edilse hukuken kapatılmış bir boğaz değil. Boğaz üzerinde sivil tankerlere yönelik saldırılar yapılarak tedirginlik ve tehdit algısıyla boğaz üzerindeki gemi trafiği azaltıldı. Böylelikle hem Avrupa Birliği ülkeleri üzerinde hem de Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikler üzerinde dolaylı bir baskı yaratıyor. Nitekim boğazdan geçen gemilerin %70 oranında Amerika Birleşik Devletleri müttefiklere ait olduğunu söylememiz gerekiyor. Her ne kadar Çin ve Hindistan gibi ticari gemiler de buralarda faaliyet gösteriyor olsa da gemi büyük oranda Amerika Birleşik Devletleri açısından hayati değer taşımakta. Son olarak da ünlü Danimarkalı konteyner şirketi Maersk, Boğaz'da yaşanan bu tedirginlik ve tehdit algısı üzerinden lojistik anlamda artık kullanamayacağını ve şirketin faaliyetlerini kısmen askıya aldığını açıklamak durumunda kaldı. Yine Katar'ın LNG gazının Avrupa'ya transferi noktasında %50'lik bir zam geldiğini kıta Avrupa'sındaki enerji fiyatlandırımları üzerinden biliyoruz. Hocam şimdi isabet alan Arap ülkelerini listeleyelim. Sorumu da bu bağlamda soracağım. Şimdi Lübnan, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri. Evet. Şu anda bunlara yönelik isabetlerin, füzelerin, dronların atıldığını biliyoruz. Evet. Açık kaynaklara da yansıdı. Peki bu bağlamda saldırıya uğrayan Arap ülkeleri birleşip İran'a karşı bir hamle yapabilir mi? Yani bu pratikte mümkün olsa da stratejik anlamda çok mümkün değil. Çünkü Suudi Arabistan böyle bir hamle yaparsa Suudi Arabistan'ın doğusunda
Aramco şirketlerinin çalışanlarının kabaca 3'te 2'si Şii kökenli ve dini liderini öldürdünüz İran'ın. Dolayısıyla İran'ın Aramco tesisine füze atmasına gerek yok. Orada Şii çalışanlar kendi içinde zaten şirketi bir şekilde çalışmanı sabote edebilecek durumda. Yine Bahreyn'in nüfusunun %70'inin Şii olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda Abu Dhabi'de, Dubai'de yani Birleşik Arap Emirlikleri birçok sermaye sahibinin İranlı elitler olduğunu, İran'ın tatil bölgesi olarak kullanıldığını söylememiz gerekiyor. Bu bağlamda Katar'ın yine İran'ın biliyorsunuz siyasi ve ekonomik bir ambargo altında. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri aynı zamanda İran'ın uluslararası finans çevrelerine açılan kapılarından biri. Çin gibi bir müttefiki olsa da Körfez, Batı sermayesiyle, Batı dünyasıyla finansal anlamda İran'ın açılan kapısı. Dolayısıyla karşılıklı bir bağımlılık esası söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in ekonomik ve siyasi anlamda gerçekçi olmayan, tamamen Netanyahu'nun siyasi ihbal kaygılarıyla hazırlanmış olan bu saldırısı için bu ülkelerin ben bir ortak bir şekilde askeri bir müdahale, askeri bir cevap verebileceklerini düşünmediğimi ifade etmek isterim. Hocam 3 Mart gece saatlerinde Amerika'nın Suudi Arabistan Büyükelçiliği İHA'lar tarafından vuruldu. İsabet aldığı da açık kaynaklara yansıdı. Dış çekimlerle vesaire. Bunun üzerine 20 adet hava kuvvetleri tanker uçağı yaklaşık sahur saatlerinde diyelim Aynen. Orta Doğu'ya yöneldi. Evet. Sizce bu son gelişmelerin üstüne Amerika baskıyı arttırabilir mi? 20 tane kargo uçağı Avrupa'dan çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in İran'a gerçekleştirmiş olduğu bu saldırı, özellikle dini liderin hayatını kaybetmesi İran'da muhalifler arasında bile büyük bir tepkiye yol açtı. Her ne kadar Donald Trump ve Netanyahu Ayetullah Hamene'yi öldüreceğine dair açıklamalarda bulunuyor olsa da anladığımız kadarıyla Hamene'yi bir din adamı olarak sadece lanse ettiklerini görüyoruz. Oysa Hamenei ülkenin hem başkomutanı hem de bir Şia'nın lideri. Dolayısıyla Kasım Süleymaniye yönelik suikastten farklı olarak milyonlarca insanın ruhani lideri olarak değerlendirmek lazım. Dolayısıyla operasyonların başladığı gün 3 tane video yayınlandı. Bir tanesi Donald Trump'ın, diğeri Netanyahu'nun, üçüncüsü ise Şah'ın oğlu Rıza Pehlevi'nin Amerika'da yapmış olduğu açıklamaların ortak özelliği, ortak paydası İran halkını devlete, rejime karşı ayaklanmaya davet ediyordu ama saldırıdan 4 gün geçmesine rağmen herhangi bir şekilde sokağa hiç kimsenin çıkmadığını söylememiz gerekiyor. Bu bağlamda İran ordusuyla devrim muhafızları arasında karşılıklı bir yarılma, bir çatışma da yine bu operasyonun arka plandaki hedeflerinden biriydi. Bu saatten sonra gerçekleşeceğini beklemiyorum. Dolayısıyla bir hesap hatası olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir an önce bu çatışmayı, bu savaş ortamını diplomasi masasına çevirmek istediğini söylememiz gerekiyor. Nitekim petrol fiyatları $80 civarında. Eğer petrolün varil fiyatı $120 aştığı an bu kıta Avrupa'sında ve Amerika Birleşik Devletleri öngörülemeyen ekonomik sorunlarını da beraberinde getirdi. Nitekim şu andaki gerginlik bile küresel anlamda %1-1,5 puanlık enflasyona neden oldu. Tekrar ediyorum. Küresel anlamda %1-1,5'lık bir artışa neden oldu. Bu da kabaca 1 trilyon ile 1,7 trilyon dolarlık bir maliyete neden oldu. Dolayısıyla bu gerginliğin Amerika Birleşik Devletleri'ne ve kıta Avrupa'sında halen de gergin olan ikili ilişkide çok daha büyük maliyete neden olacaktır. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri istihbarat ve hava savunma sistemleri üzerine sağlamış olduğu üstünlüğü siyasal ve de finansal anlamda bir hezimete dönüşmek üzere. Dolayısıyla korkunç bir hesap hatası yapıldığı, korkunç bir planlama ve öngörülemeyen bir strateji olduğunu ve bunun da Amerika Birleşik Devletleri'ne siyasal bir sonuç getireceğinin Donald Trump farkında. Dolayısıyla bir son yapılan basın toplantısında hem Donald Trump hem Savunma Bakanı, yeni adıyla Savaş Bakanlığı'nın değişen Petekin gerginlikleri büyük oranda olayların çığırından çıkmasından kaynaklanıyor. Tıpkı Maduro'nun, Suriye'de Ahmet El-Şara'nın yönetime geleceği gibi bir değişim beklendi. Ama dini liderin İran toplumunda yaratmış olduğu manevi birleştiricilik, aynı zamanda İran toplumunun, yani her geçen gün İran'ın Irak'a, işte Suriye İç Savaşı, Yemen'deki İç Savaş'a benzer sosyal olaylarının halkın gözünün önünde cereyan etmesi, İran halkının kötüyle daha kötü arasında bir tercih yapmasından oldu. Dolayısıyla saldırıların Amerika ve İsrail gibi farklı din mensupları üzerinden gelmesi, toplumun devlete karşı isyan etmemesinden oldu. Bu da sürecin uzamasına ve İran'a yönelik Amerika ve İsrail saldırılarının beklendiği gibi bir halk isyana dönüşmemesinden oldu. Toparlayacak olursak Amerika Birleşik
Birleşik Devletleri küresel anlamda karizmayı kurtarabilmek için güçlü ve fevri bir saldırı gerçekleştireceğini bekliyorum. Ama bu saldırı İran'a alt etmeye, İran'da rejimi değiştirmeye yönelik değil de küresel anlamda kendi hegemonyasını güçlü tutmak. Aynı zamanda Amerikan iç siyasetinde de Kasım ayında biliyorsunuz seçimler var ve anketlere göre Donald Trump çok geride geliyor. Dolayısıyla İran gerginliğinin siyasal bir maliyetinin Donald Trump'a olumsuz olarak yansıması çok muhtemel. Dolayısıyla Donald Trump ve kabinesi bir an önce İran gerginliğini sonlandırmanın peşinde olacağını düşünüyorum. Her ne kadar uluslararası medya saldırıların 4 hafta sürecine dair, aylar sürecine dair açıklamalar yapıyor olsa da bu birazcık da diplomasi masadaki şartları ve ölçek büyüklüğünü ve diplomasi masasındaki şartları İran'a dayatmak istediğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla Donald Trump bir medya illüzyonu yapıyor ama bunun siyasal anlamda getireceği fotoğrafın farkında. Zira sadece Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik, sadece Dubai ve Güney Kıbrıs'a yapılan küçük atışların küresel finans sisteminde yaratmış olduğu kaos Amerika Birleşik Devletleri'ne ciddi bir maliyet getirmeye başladı. Bu her geçen gün hayat pahalılığını tetiklediğinde Donald Trump'ın bunu siyasal anlamda üstlenmesi çok mümkün değil. Ancak şunu da söylememiz gerekiyor. İran'ın 8 ayda 2 tane büyük saldırıya maruz kaldı. Burada bir istihbarat başarısızlığı ve hava savunma sistemlerini de yeterince güçlendirmediğini söylememiz gerekiyor. Egemen bir devletin onuru kırıldı. Bir devlet halkına karşı çok mahcup duruma düştü. Ancak İran'da bu süreç içerisinde yeterli hazırlıkları yapmadığı ve iki saldırıdan da dert çıkarmadığını söylememiz gerekiyor. Ali Hamenei gibi ülkenin hem lideri hem başkomutanı hem de ruhani liderini kaybetmek anladığımız kadarıyla güvenlik bürokrasisinde yeterince bu işlerin ciddiyetini ve yeteneklerini geliştiremediğini bizlere gösteriyor. Düşünebiliyor musunuz? 8 ayda 2 tane genelkurmay başkanı kaybetmiş bir ülke halen kendi eksiklerini gideremediğini ve Çin ve Rusya ile olan ilişkilerinde nitelikli bir çözüm ortağı olarak eksiklerini gideremediğini söylememiz gerekiyor. Evet. Hocam kameraya bakın. Pardon. Değerli GZT izleyicilerimiz, programımızı noktaladık. İran, İsrail, Amerika ekseninde gelişen savaşa dair tüm detayları tüm sosyal medya platformlarımızdan an ve an aktarmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hocam ağzınıza sağlık.